Elit Magazin gündemine hoş geldiniz. Yine en çarpıcı gelişmelerle karşınızdayız. Bugün de skandallar, sürprizler ve yıldızların bilinmeyenleriyle dolu. Videoya başlamadan önce kanala abone olup bizi desteklemeyi ihmal etmeyin. Daha güçlü bir Elit Magazin için desteğiniz çok değerli. Şimdi koltuklarınıza yaslanın çünkü Elit Magazin gündemi başlıyor. Kanala abone ol, videoları beğenmeyi unutma. Sahnenin önünde sessizliğini koruyan, perde arkasında ise hayatının en büyük rolüne geçen bir isim var. Feyyaz Yiğit, projeleriyle geniş kitleleri peşinden sürüklerken, özel hayatını özenle koruyan tavrını bu kez bozan bir gelişmeyle gündeme geldi ve kulislerde fısıltı halinde dolaşan haber netleşti. Kendine has mizah diliyle televizyon ve sinema dünyasında kalıcı bir yer edinen Feyyaz Yiğit, Gibiden Ölümlü Dünyaya, Cinayet Süsü'nden Yan Yana'ya uzanan üretken kariyerinde her işte başka bir etki yarattı. Özellikle Haluk Bilginer ile kamera karşısına geçtiği Yan Yana, sezonun en çok konuşulan yapımlarından biri olarak öne çıktı. Bu yoğun tempo ve görünür başarı, Yiğit'i sadece mesleki anlamda değil, kişisel hayatında da yeni bir eşiğe taşıdı. Özel yaşamını magazin vitrininden uzak tutmayı tercih eden oyuncunun baba olduğu bilgisi, gazeteci Candaş Tolga Işık'ın sosyal medya paylaşımıyla kamuoyuna yansıdı. Işık'ın kısa ve net ifadesi, kulaktan kulağa dolaşan iddiayı doğrularken, Yiğit'in hayranları arasında güçlü bir yankı uyandırdı. Paylaşımın ardından tebrik mesajları art arda geldi ve haber kısa sürede geniş bir kesime ulaştı. Feyyaz Yiğit, 2018 yılında reklamcı Sedef İnanç ile evlenmişti. Uzun süredir gözlerden uzak sürdürülen bu birliktelik, şimdi yeni bir sorumlulukla farklı bir boyuta taşındı. Kariyerinde istikrarlı bir çizgi izleyen oyuncunun, özel hayatında da benzer bir denge kurduğu görülüyor. Ortaya çıkan tablo net. Feyyaz Yiğit, mizahın arkasına saklanmadan, abartıya kaçmadan ve gösterişe ihtiyaç duymadan hayatındaki bu önemli dönüm noktasını yaşadı. Kamuoyuna yansıyan bilgi, sansasyon üretmekten çok bir gerçeği kayda geçiyor ve Yiğit'in hem mesleki hem kişisel duruşunu olduğu gibi ortaya koyuyor. Kanala abone ol, videoları beğenmeyi unutma. İrem Derici cephesinde uzun süredir bitmeyen ayrılık iddiaları, sosyal medya hamleleri ve yarım kalan adımlar bu kez yerini net bir karara bıraktı. Çok konuşulan iniş çıkışların ardından gelen açıklamalar, ilişkinin artık bir eşikten geçtiğini ve bu kez geri dönüşü olmayan bir yola girildiğini açıkça gösterdi. Magazin kulislerinde fısıltı halinde dolaşan evlilik gerçekten oluyor mu sorusu, Derici'nin sözleriyle somut bir karşılık buldu. İrem Derici ile Melih Kunukçu'nun ilişkisi, takipten çıkmalar ve fotoğraf silmelerle sık sık gündeme gelse de kopuş hiçbir zaman kalıcı olmadı. Çiftin Eda Sakız ile Burak Bulut'un düğününde yaşadığı evlilik teklifi süreci ise tartışmaları daha da alevlendirdi. Teklifte kullanılan yüzüğün başka bir isme ait olduğunun ortaya çıkması ve yüzüğün geri verilmesi, ilişkinin en kırılgan anlarından biri olarak hafızalara kazındı. Ardından gelen nişan paylaşımı ve aynı gün yaşanan hukuki gelişmeler, evlilik yolunda atılan ilk somut adımın yarıda kalmasına neden oldu. Tüm bu yaşananlar, çiftin hem özel hayatını hem de kamuoyundaki algısını ciddi biçimde etkiledi. Bu karmaşık sürecin ardından konuşan İrem Derici, ilişkideki değişimi açık sözlülükle anlattı. Kendini genel olarak zor ve toksik biri olarak tanımlayan Derici, Melih Kunukçu ile birlikte bu tarafını törpülediğini söyledi. Daha sakin, daha bilinçli ve aile fikrine daha yakın bir noktada olduğunu vurgulayan şarkıcı, çocuk sahibi olma arzusunu da net bir dille dile getirdi. Bu değişimin tesadüf olmadığını, bilinçli bir hazırlığın sonucu olduğunu ifade etti. Derici'nin açıklamalarındaki en dikkat çekici başlıklardan biri ise, maddi ve manevi anlamda kurulan yeni düzen oldu. Uzun yıllar çalışmasına rağmen kazandığını tutmakta zorlandığını söyleyen sanatçı, ilk kez kalıcı bir adım atarak ev sahibi olduğunu açıkladı. Bu evin geçici bir heves değil, eşiyle ve çocuklarıyla uzun yıllar yaşayacağı bir yuva olarak alındığını özellikle vurguladı. Kendi deyimiyle bu adım, hayatında ilk kez tamamlandı hissini yaşattı. Tüm bu hazırlıkların ardından İrem Derici, evlilik tarihini de netleştirdi.
şarkıcı Melih Kunukçu ile 2026 yılının Eylül ayında evleneceğini duyurdu. Bu açıklama, bugüne kadar belirsizliklerle anılan ilişkinin artık planlı ve hedefli bir noktaya taşındığını gösterdi. Sonuç olarak, İrem Derici, magazin gündeminde sıkça yer alan çalkantılı ilişki hikayesini net kararlar ve somut adımlarla yeni bir evreye taşıdı. Evlilik tarihi, ev sahibi olma hamlesi ve aile kurma isteği, bu ilişkinin artık sadece duygusal değil, bilinçli bir yaşam planına dönüştüğünü ortaya koyuyor. Bu kez anlatılan hikaye, söylentilerden çok alınmış kararların ağırlığını taşıyor. Kanala abone ol, videoları beğenmeyi unutma. Türkiye spor ve magazin gündemini aynı anda sarsan gelişme, yalnızca bir adli süreç değil, kulüp kimliği ve taraftar refleksi üzerinden büyüyen sert bir kırılma yarattı. Fenerbahçe Başkanı Saadettin Saran hakkında yürütülen yasaklı madde soruşturması sonrası yaşananlar, tribün dilinden sosyal medyaya uzanan güçlü bir cepheleşmeyi beraberinde getirdi. Bu atmosferde yapılan her açıklama, yalnızca bir görüş değil, safını açık eden bir beyan haline dönüştü. Saadettin Saran, yasaklı madde soruşturması kapsamında şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Evinde arama yapılmasının ardından yurt dışından İstanbul'a dönen Saran, havalimanında Fenerbahçeli taraftarların yoğun desteğiyle karşılandı. Sloganlar eşliğinde verilen bu destek, olayın yalnızca hukuki değil, aynı zamanda camia refleksiyle ele alındığını ortaya koydu. Saran da kendisine destek verenlere kısa ama net bir teşekkürle karşılık verdi. Bu gelişmelerin ardından Fenerbahçeliliğiyle bilinen Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, sosyal medya hesabından sert ve açık bir paylaşım yaptı. Özoğuz, kulübüne yönelik algı operasyonları ve ithamlar üzerinden net bir duruş sergileyerek Fenerbahçeli olmaktan duyduğu gururu vurguladı. Paylaşımında, lig mücadelesi içinde kurulduğunu savunduğu oyunlara ve sahte suçlamalara karşı öfkesini gizlemedi. U19 takımında yaşanan bir saldırıyı da hatırlatan Özoğuz, bu olayın unutulmayacağını özellikle belirtti. Adli süreçte ise Saran'ın ifade işlemlerinin ardından kan ve saç örnekleri alındı. Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemler sonrasında yeniden adliyeye götürülen Saran hakkında yasaklı madde temin etmek, yasaklı madde kullanmak ve yasaklı madde kullanımına yer ve imkan sağlamak ile kolaylaştırmak yönünde suçlamalar bulunuyor. Gelinen noktada yaşananlar, yalnızca bir soruşturmanın değil, spor dünyasında güç, algı ve aidiyet kavramlarının nasıl çatıştığının da somut bir örneği oldu. Adli sürecin sonucu belirleyici olacak olsa da, verilen tepkiler ve açıklamalar, bu dosyanın kamuoyu nezdinde uzun süre tartışılacağını şimdiden gösteriyor. Kanala abone ol, videoları beğenmeyi unutma. Güllü'nün ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada, olaydan kısa bir süre önce gerçekleşen bir telefon görüşmesi dosyanın dikkat çeken ayrıntılarından biri olarak öne çıktı. Şarkıcıyı müzik dünyasına kazandıran yapımcı Şahin Özer, Güllü'nün kendisini arayarak yardım istediğini ve bu görüşmenin içeriğini kamuoyuyla paylaştı. Açıklamalar, sanatçının yaşamının son döneminde ciddi bir çıkmaz içinde olduğunu ortaya koydu. Şahin Özer'in aktardığına göre, görüşme sıradan bir hal hatır konuşmasıyla başladı. Ancak kısa sürede duygusal bir boyut kazandı. Güllü, hazırladığı şarkılardan söz ederek bu çalışmaların yayımlanması konusunda destek istedi. Kendisini ilk günkü gibi sahiplenmesini talep ettiğini belirten Özer, konuşma boyunca Güllü'nün yoğun bir duygusal baskı altında olduğunu söyledi. Görüşmenin sonunda Güllü'nün ağladığını ifade etti. Bu konuşmanın ardından Güllü, Yalova'daki evinde bulunan kapalı teras bölümündeki pencereden düşerek hayatını kaybetti. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında ölümün şüpheli bulunması üzerine dosya genişletildi. Şahin Özer, Güllü'nün aile çevresinde ciddi sorunlar yaşadığını, etrafındaki bazı kişilerden rahatsızlık duyduğunu ve bu durumun ruh halini olumsuz etkilediğini dile getirdi. Özer ayrıca, Güllü'nün yeni albüm için hazırladığı şarkıların ölümünün ardından stüdyodan alındığını iddia etti. Bu durumun kendisine haber verilmeden gerçekleştiğini söyleyerek etik açıdan doğru bulmadığını ifade etti.
Yaşananların tesadüf olarak değerlendirilmemesi gerektiğini savunan Özer, soruşturmanın bu yönden de ele alınması gerektiğini vurguladı. Soruşturma kapsamında Güllü'nün kızı ve olay günü evde bulunan bazı kişiler hakkında adli işlemler yapıldı. Bir kişi tutuklanırken bir kişi hakkında ev hapsi kararı verildi, diğer şüpheliler ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Dosya halen savcılık tarafından inceleniyor. Açıklamalar ve iddialar, Güllü'nün ölümünün yalnızca bir düşme vakası olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği sorusunu gündemde tutmaya devam ediyor. Kanala abone ol, videoları beğenmeyi unutma. Sosyal medyada yarattığı tartışmalarla adından söz ettiren Murat Övüç, bu kez paylaşımların çok ötesine geçen bir dosyanın merkezinde yer aldı. Tepki çeken bir video, art arda gelen hukuki adımlar ve sonunda verilen karar, magazinle yargının kesiştiği sert bir tabloyu ortaya çıkardı. Kamuoyunda zaten hassas olan bir fay hattı, bu paylaşımla birlikte yeniden kırıldı ve gözler bir anda Övüç'e çevrildi. Paylaşımları nedeniyle uzun süredir eleştirilen sosyal medya fenomeni hakkında, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. Başörtüsü takarak yayımladığı video, savcılık tarafından suç unsuru olarak değerlendirildi. Daha önce milyonlarca takipçiye ulaştığı sosyal medya hesabına erişim engeli getirilen Övüç'ün ismi, bu kez dijital dünyanın değil, adli sürecin gündemine taşındı. Yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Murat Övüç, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunda dosyada yer alan paylaşımlar ve önceki benzer süreçler dikkatle ele alındı. Hatırlanacağı üzere Övüç, geçmişte de dini değerleri aşağıladığı iddiasıyla gözaltına alınmış ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Bu durum, dosyanın seyrinde belirleyici unsurlardan biri olarak öne çıktı. Savcılığın tutuklama talebiyle mahkemeye sevk ettiği Murat Övüç hakkında karar kısa sürede verildi. Mahkeme, talep doğrultusunda tutuklama kararı alarak Övüç'ün cezaevine gönderilmesine hükmetti. Böylece sosyal medyada başlayan bir paylaşım, yargı sürecinde ağır bir sonuçla noktalandı. Bu tablo, sosyal medya gücünün sınırları ve ifade özgürlüğü ile toplumsal hassasiyetler arasındaki kırılgan dengeyi bir kez daha gündeme taşıdı. Murat Övüç dosyası, dijital görünürlüğün sorumlulukla birleşmediği noktada nasıl ciddi sonuçlar doğurabileceğini gösteren çarpıcı bir örnek olarak hafızalara kazındı. Kanala abone ol, videoları beğenmeyi unutma. Işıkların altında yalnızca bir taç değil, uzun bir yolculuğun finali parladı. Güzellik, disiplin ve temsil gücü arasında kurulan hassas denge, bu yıl Miss Turkey sahnesinde tek bir isimde birleşti. Jürinin bakışlarını üzerinde toplayan duruşu ve doğal çekiciliğiyle öne çıkan Sıla Saraydemir, gecenin en çok konuşulan ismi oldu ve Türkiye'nin yeni güzeli olarak ilan edildi. Binlerce başvuru arasından sıyrılan adaylar, titiz bir ön eleme sürecinin ardından jüri karşısına çıktı. 130 genç kadın arasından seçilen 20 finalist, yalnızca fiziksel özellikleriyle değil, ifade gücü ve temsil kabiliyetleriyle de değerlendirildi. Can Sandıkçıoğlu, Sabit Akkaya, Demet Şener, Kerim Senayi, Nursen Asay, Gürhan Sayar ve Yasin Soy'dan oluşan jüri, kararını ortak bir çizgide buluşturdu ve tacı Sıla Saraydemir'e emanet etti. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü 4. sınıf öğrencisi olan 22 yaşındaki Saraydemir, yarışma boyunca sergilediği sakin özgüvenle dikkat çekti. Organizasyon kapsamında Miss Supranational unvanı ise İlayda Güvenç'e verildi. Böylece Türkiye'yi farklı uluslararası platformlarda temsil edecek isimler de netleşmiş oldu. Gecenin ardından sosyal medyada başlayan yorum trafiği, Saraydemir'i geçmişin ikon güzelleriyle yan yana getirdi. Kimileri onu Arzum Onan'ın gençliğine benzetirken, kimileri Azra Akın'ı hatırlatan bir zarafet gördüğünü dile getirdi. Bu benzetmeler, yeni kraliçenin yalnızca bir yarışma sonucu değil, kolektif bir hafıza çağrışımı yarattığını da gösterdi. Sonuç olarak Miss Turkey organizasyonu, 43. yılında da yalnızca bir birinci seçmekle kalmadı. Güzelliğin dönemler arası bir dil olduğunu bir kez daha hatırlattı. Sıla Saraydemir'in tacı,
kişisel bir başarının ötesinde, Türkiye'nin uluslararası sahnedeki temsil iddiasının da sembolü olarak kayda geçti. Kanala abone ol, videoları beğenmeyi unutma. Magazin kulislerinde uzun süredir fısıltı halinde dolaşan Simge Sağ'ın ve Mauro Icardi iddiaları, bu kez sis perdesini aralayan net bir çıkışla yeniden alev aldı. Ünlü şarkıcı, bugüne kadar ustalıkla mesafeli durduğu söylentiler karşısında, ilk kez bu kadar açık konuşarak, kapıyı tamamen kapatmadığını ima eden sözleriyle gündemin merkezine oturdu. Tek bir cümleyle dengeleri değiştiren bu açıklama, magazin dünyasında "artık geri dönüş yok" yorumlarına neden oldu. Galatasaray tribünlerinde bir marşa dönüşen "Aşkın Olayım" şarkısı, Simge Sağ'ın ile Mauro Icardi arasındaki bağın sembolü haline gelmişti. Her gol sonrası yükselen bu şarkı, zamanla bir tesadüften çok daha fazlası olarak algılandı. Sosyal medyada yapılan paylaşımlar, hayran yorumları ve bitmeyen yakıştırmalar, bu sembolik bağın etrafında örülen aşk senaryolarını iyice güçlendirdi. Katıldığı programda yöneltilen soruya bu kez kaçamak yapmayan Simge Sağ'ın, geçmişte söylentileri bilinçli olarak görmezden geldiğini açıkça dile getirdi. Ancak artık saklanma ihtiyacı hissetmediğini belirten şarkıcı, düşüncelerini olduğu gibi paylaşmayı tercih etti. Bu samimi tavır, kulislerde ilk gerçek itiraf olarak konuşulurken, Sağ'ın rahat ve net üslubu kısa sürede geniş yankı buldu. Açıklamanın en dikkat çeken kısmı ise, Icardi cephesine gönderilen o ince mesaj oldu. Simge Sağ'ın, futbolcudan bir işaret gelmesi halinde farklı davranabileceğini söyleyerek, olası bir yakınlaşmaya tamamen kapalı olmadığını net biçimde ortaya koydu. Bu sözler, magazin dünyasında açık bir yeşil ışık olarak yorumlandı ve iddiaları yeniden hararetli bir tartışmanın merkezine taşıdı. Sosyal medya bu açıklamaların ardından adeta ikiye bölündü. Kimi samimiyeti alkışladı, kimi bu çıkışı sürpriz buldu. Taraftarlar, hayranlar ve magazin takipçileri aynı soruda buluştu. Şimdi sıra kimde? Simge Sağ'ın sözleri, söylentilerle beslenen bu hikayeyi başka bir evreye taşırken, topun artık Icardi'de olduğu yorumları ağırlık kazandı. Bu açıklama, magazin tarihinde imalı bir cümleyle yön değiştiren örneklerden biri olarak hafızalara yazılmaya aday. Kanala abone ol, videoları beğenmeyi unutma. Rap dünyasının sivri dili Çakal, katıldığı bir yayında yaptığı açıklamayla magazin kulislerini adeta ayağa kaldırdı. İsim vermeden anlattıkları yalnızca kötü bir çekim hatırası değil, aylardır konuşulan ama üstü örtülen bir krizin açık itirafı gibiydi. Bu kadar terbiyesiz sorularla karşılaşmadım çıkışı, yayınlanmayan bir programın perde arkasını sert bir dille ifşa etti. Çakal, çekimi tamamlanan ancak kendi isteğiyle rafa kaldırılan programda soruların dozunu aştığını, üslubun rahatsız edici hale geldiğini ve gördüğü muamelenin kabul edilemez olduğunu söyledi. Misafirperverlikten eser olmadığını vurgulayan ünlü rapçi, yaşadıklarını hayatındaki en kötü deneyimlerden biri olarak tanımladı. Bu sözler, neden yayınlanmadı sorusuna doğrudan bir yanıt gibiydi. Bu çıkış, Berfu Yenenler'in aylar önce yaptığı bir açıklamayı yeniden gündeme taşıdı. Yenenler, programına konuk ettiği çok ünlü bir isimle ciddi bir sürtüşme yaşadığını, çekimin tartışmaya dönüştüğünü ve bu nedenle bölümü yayınlamadığını söylemişti. O dönem isim vermemesi merakı artırmış, kulislerde farklı senaryolar dolaşmaya başlamıştı. İki anlatım yan yana konduğunda tablo netleşti. Aynı stüdyo, aynı dönem, aynı sertlikte ifadeler. Yenenlerin bildiğin kavga ettik sözleriyle Çakal'ın iğrençti çıkışı, tarafların aslında birbirini işaret ettiğini ortaya koydu. Sosyal medyada yapılan yorumlar da bu eşleşmeyi gecikmeden sahiplendi. Ortaya çıkan bu tablo, ekranda samimi ve eğlenceli görünen formatların arka planında bambaşka bir gerilim yaşanabildiğini gösterdi. Bir taraf yaşadıklarını açıkça yererken, diğer tarafın daha önce kullandığı sert ifadeler, bu krizin hafife alınacak bir anlaşmazlık olmadığını ortaya koydu. Bu hikaye, magazin dünyasında sorulacak soruların, kurulacak cümlelerin ve misafirliğin sınırlarını yeniden tartışmaya açtı. Yayınlanmayan bir bölüm ve yıllar sonra gelen sert bir itiraf,
ekran arkasında yaşananların üstünün her zaman örtülemeyeceğini net biçimde gösterdi. Kanala abone ol, videoları beğenmeyi unutma. Şebnem Bozoklu, İbrahim Selim'in sunduğu İbrahim Selim'le Bu Gece programında yaptığı samimi itirafla dikkatleri üzerine çekti. Oyuncunun bir dostluğun bitişine işaret eden sözleri, güven ve hayal kırıklığı ekseninde şekillenen kişisel bir kırılmayı işaret etti. İsim vermeden dile getirdiği bu çıkış, yalnızca özel hayatına değil, insan ilişkilerine bakışına dair de çarpıcı bir ipucu sundu. Mutlu evliliğinin arkasındaki en net tavsiyeyi ise, yıllar önce Özkan Uğur'dan aldığını anlattı. Uzun soluklu ilişkilerin sırrını soranlara verilen "kurcalamayın" yanıtının, zamanla ne kadar doğru olduğunu fark ettiğini söyledi. İlişkilerde fazla düşünmenin ve didiklemenin yıpratıcı etkisine dikkat çeken Bozoklu, bu sade ama derin yaklaşımın evliliğinde dengeyi sağladığını samimi bir dille ifade etti. Programın en çarpıcı bölümlerinden biri de güven temasının kırıldığı anlara dair anlattıkları oldu. Hayatından çıkardığı bir kişinin dışarıya yansıttığı imajla gerçek yüzü arasındaki fark nedeniyle artık yanında olmadığını söylemesi, dost kazığı ifadesini daha da anlamlı kıldı. Bu sözlerin bir dönem yakın olduğu Ezgi Mola'ya yönelik olabileceği iddiası kulislerde fısıltı halinde dolaşsa da Bozoklu netliğini korumayı tercih etti. Geçmişe dönüp baktığında ise konservatuvar sınavında yaşadığı saf ama unutulmaz anıyı paylaştı. Genç yaşında sahneye çıkarken yaptığı el kol hareketleriyle hocaları güldürdüğünü anlatırken, kendisiyle barışık tavrı dikkat çekti. Oyunculuk yolculuğunun bu samimi başlangıcı, onun bugün geldiği noktayı daha anlamlı kılan, küçük ama güçlü bir detay olarak öne çıktı. Sohbetin son bölümünde Rüya Gibi dizisine dahil olma hikayesi kahkaha yarattı. Senaryodaki zekice yazılmış bir küfrün, Bozoklu'nu projeye çeken unsur olduğunu söylemesi, salonda gülüşmelere neden oldu. Ahsen Eroğlu'nun sahnedeki enerjisine ve metni taşıma gücüne özellikle vurgu yaparken, İbrahim Selim'in sıcak ve akıcı sunumuyla sohbetin derinleştiği görüldü. Bozoklu'nun anlattıkları, samimiyetle söylenen sözlerin ve doğru zamanda yapılan seçimlerin hayatta nasıl iz bıraktığını net bir şekilde ortaya koydu. Kanala abone ol, videoları beğenmeyi unutma. Uzun süredir kameralardan uzak kalan Talat Bulut'un alışveriş merkezinde görüntülenmesi, magazin kulislerinde sessiz ama ağır bir dalga yarattı. Usta oyuncunun adımlarındaki belirgin zorlanma, merakla karışık bir endişeyi beraberinde getirdi. Sağlığına dair kısa ama net açıklaması hayranlarını durup düşünmeye itti. Gülümseyerek kurduğu cümleler bile perde arkasında başka bir hikaye olduğuna dair güçlü bir ipucu gibi yankılandı. Yürürken verdiği mücadele sadece fiziksel bir rahatsızlığın değil, bir süredir devam eden yorgunluğun da dışa vurumu gibiydi. Ağrılarından söz ederken sesi sakin, tavrı kabulleniş doluydu. Ekranlardan uzak kalışıyla birleşen bu görüntü, alışıldık güçlü karakterlerin yerini daha kırılgan bir gerçekliğe bıraktı. İzleyicinin zihninde başarılarla dolu geçmişle şimdiki hal arasındaki keskin fark giderek belirginleşti. Yıllar boyunca unutulmaz dizilerde iz bırakmış bir ismin bu hali, doğal olarak duygusal bir derinlik yarattı. Bulut'un kariyerinde bıraktığı güçlü roller, şimdi yaşadığı zorluklarla yan yana anılır oldu. Hayranları için bu tablo, yalnızca bir sağlık meselesi değil, zamanın ve hayatın herkes için aynı sertlikte ilerlediğini hatırlatan bir yüzleşmeydi. Sessizliği, yüksek sesli bir etki yarattı. Bu tabloya eşlik eden hukuki süreç ise, uzun süre kamuoyunun gündeminde kalmıştı. Bir dizinin setinde yaşandığı iddia edilen olayla ilgili yürütülen soruşturma, savcılık tarafından detaylı biçimde incelendi. Tarafların ve tanıkların ifadeleri alındı, dosya titizlikle değerlendirildi. Sonuçta iddiaları doğrulayacak ve dava açılmasını gerektirecek yeterli delil bulunmadığı gerekçesiyle takipsizlik kararı verildi. Ortaya çıkan bütün bu başlıklar bir araya geldiğinde, Talat Bulut dosyası sakin ama ağır bir kapanış hissi bırakıyor. Sağlık sorunlarının gölgesinde geçen bir dönem, geçmişteki tartışmaların hukuken sonuçlanmasıyla birlikte daha net bir çerçeveye oturuyor. Geriye,
kamuoyunun kendi değerlendirmesini yaptığı, sessizliğin yüksek sesle konuştuğu bir tablo kalıyor. Bu hikaye şimdilik burada duruyor. Kanala abone ol, videoları beğenmeyi unutma.